Merhaba dostlar. Bugün size Patty Allen'ın ölüme yakın deneyimini anlatacağım. Bu deneyimde de çok küçük de olsa bir parça yakaladığım için sizinle paylaşmak istedim. Patty küçük yaştan itibaren diyor ki 7 yaşından itibaren neredeyse bir ölüm korkusu ama şiddetli bir ölüm korkusu yaşıyordum. Bazen böyle nefesim sıkılaşıyor, işte nefesim daralınca işte ağlamaya başlıyordum vesaire hep böyle. Bunu hep 27 yaşına kadar yanımda taşıdım, gönlümde bir yük olarak taşıdım. O korkum sürdürüyor. 27 yaşında ilk çocuğunun 37 haftalık hamile doktor kontrolde diyor ki hastane kontrolünde çocuğun ters olduğunu biliyorsun değil mi diyor. Hayır bilmiyorum doktorumuz hiçbir şey söylemedi diyor. Ve doktor da diyor ki kendi doktoruna gittiğinde tekrar ya daha 3 haftası var, 3 hafta içinde kendisini toparlar düzelir diyor. Fakat 2 gün sonra aniden doğuma çağırıyorlar. Hastaneye zor yetiştik diyor. Ve ani sezaryen almak gerektiğini söylediler. İşte anesteziyi verdiler. O esnada işte şeyi hatırlıyorum, kalp monitörünün bip bip değişini, sonra birden bip deyip duruşunu hatırlıyorum diyor. O anda bedenimi terk ettim. Odada havada asılı şekilde dolaşıyorum. Yerdeki bedeni görüyorum. Çok ilginç bir doğum yapan kadın görüntüsü diyor. Ama kendim olduğuna çok fazla ilk başta ihtimal bile vermedim. Seyredeyim bir müddet dedim. Tam kendimi olduğunu anladığım anda yanımda bir varlık sağ tarafında belirdi ve o varlık beni aldığı gibi bir tünel deneyimi yok, başka bir şey yok. Direkt bir mekana götürdü. Yani her tarafı 360 derece görebileceğim bir ortamda bir tür işte 3 boyutlu sinema gibi diyor düşünün. Ve orada hızlı bir şekilde bütün o ana kadarki hayatım gösteriliyor tek tek. Ancak bu gösterimin içinde bazı yerlerde duruyor. Orası daha ayrıntılı gösteriliyor. Bu iyi ya da kötü bir olay olabiliyor. İşte mesela çocukluktaki köpeğimle olan hatıralarım, sonraki insanlarla olan ilişkilerim hepsi ve ben böyle ufak tefek gibi görünen, çok hiç dikkat etmediğim o zamana kadar kötü yaptığım, kötü işlerin, kötü davranışları görmeye başladıkça eyvah dedim. Bunları gösteriyorlar bana, bundan sonra hadi cehenneme diyecekler. Çünkü o kadar rahatsız edici geldi ki bana. Çünkü bu sadece işte benim dediğim puzzle noktası burası. Sadece bir davranış ya da bir sözün karşımdaki üzerindeki etkisini değil. Yani markette sırada bilmem 5. sırada olan adamın bile duygularını hissediyor. Benim bir işte gecikmemden dolayı ya da kasiyere söylediğim bir sözden dolayı nasıl etkilendiğini görüp ciddi anlamda kendimi yargılıyordum diyor. Böyle çok kaygılanmaya başladım yani ben bu gidişte yani buradan bu bittiği anda hadi cehenneme diyecekler. Bu düşüncedeyken o yanımda olduğunu hissettiğim varlık sağ omzuma elini dokundu. Merak etme iyi gidiyorsun. Hiç kaygılanma dedi. Ama ben kendim yargıladım. Orada hiç kimse yoktu beni yargılayan. Fakat ben kendim oradaki kötü davranışlarımın insanlar üzerindeki bıraktıkları etkileri gördükçe, her birinin yerine geçerek o etkileri yaşadıkça, kaldı kitap kaçıncı aşamadaki, yani yoldan geçen birisi ya da bir seyirci arabayla oradan geçerken işte size bakan birisinin bile duygularını hissettikten sonra bitirildiğinde kendimi çok kötü hissediyordum. Yani ben kendimi affedemez bir haldeydim. Hiç kimse bana bir şey demiyordu ama ben yok iyi bir insan değilmişim kanaatine vardım. O zaman denildi ki bana hiç merak etme burada önemli bir şeyin yok, fiilin yok olumsuz anlamda. Yanımdaki insanla ilgili öyle bir şey hissediyordum ki müthiş sevgi, huzur, sanki benim ta ezelden beri, ilk yaratıldığımız zamandan beri, ben bu dünyaya gelmeden öncesinden beri beni çok seviyor ve her zaman şefkat ve sevgi göstermeye hazır, sonsuza kadar da sevecek birisi olduğunu hissediyordum diyor. Burada bu söylediği kişinin rehber varlığı olduğu izlenimi bende uyandı. Tabii başka yorumlarda olabilir. Sonrasında bana
dendi ki tam o esnada bittiği anda işte çocuğumun sesini duymaya başladım, ağlama sesini bebeğin. Onun üzerine burada kalmak mı istersin, gitmek mi istersin, dönmek mi istersin dedi aynı rehber varlık. Ben dedim ki çocuğumu orada bırakamam. Evet, burada son derece huzurluyum, son derece mutluyum ama çocuğumu orada bırakamam. Mutlak anlamda benim dönmem lazım dedim. Ben dönmem lazım dediğim anda bedenime döndüm. 5-6 kişi doktorlar vardı yanımda, kalp masajı yapıyorlardı. Nefes almıyor, nefes almıyor diye bağırdıklarını duydum. Sonrasında kendisine geliyor, doğumu tamamlanıyor, sezaryen tabii. Ertesi gün göğüs kısmında müthiş bir ağrı hissediyor işte kalp masajından. Ancak o zaman diyor eşim, işte çocuğumun da babası, acil ameliyat olduğu için içeri almamışlardı. O doktora sormuş, hiçbir şey yok, sorun yoktu, gayet iyi gitti demişler. Oysa ben kalbimin durduğunu bizzat kendim tanık oldum. Hem konuşmalarını duydum hem işte kalp monitörünü gördüm. Sonrasında toparlanıyor ve iyileşiyor tabii. Bir müddet bu deneyimin ne olduğunu anlamıyor çok ayrıntılı olarak. Evet, ölüme yakın deneyimleri duymuştum ama bu onlardan birisi mi? Yani ben o anda öldüm mü, kalbim durmasıyla birlikte ne olduğunu anlayamadım diyor. Ta ki işte bir arkadaşıyla paylaşıyor. Bir arkadaşı, ya sen ölmüşsün, tekrar dönmüşsün dedikten sonra biraz daha ikna olup ve anlatmaya, araştırmaya başlıyor. O zaman anladım ki diyor, orada bir de yüklenen bilgiler de aşikar olmaya başladı. Yani bu dünyada bizden beklenen şey sevmek, empati kurmak, şefkat göstermek, affetmek, kendimizi ve başkalarını affetmek. Bunların hayatın temel esasları olduğunu gördüm diyor. Ve ölüm korkum hiç kalmadı. Tam tersine oraya tekrar dönmeyi özlemeye başladım. Ve ölüm sonrasını merak etmeye başladım diyor. Evet, Petty'nin deneyimi bundan ibaret. Orada benim dikkatimi çeken, hani yaptığınız davranışların karşınızdaki üzerindeki etkileri tamam ama yani siz işte birisiyle tartışırken oradan geçen birisinin bunu görüp üzülmüş olmasını bile hissediyor olmanız ve ondan dolayı bile sorumlu tutuluyor olmanız aslında bize ciddi anlamda sorumluluklar yüklüyor. Onu görmek açısından önemliydi. Ve oraya giden herkesin mutlak anlamda sevildiğini bilmek, ezelden bu yana seviliyor olduğunu ve sonsuza kadar da sevilecek olduğunu bilmesi de enteresan bir şey. Bir de tabii evet, bu bir deneyimler hep söylüyoruz, bilgilendirme ve uyarı amacını taşıyor diye. Onun yanı sıra tabii mutlak bir sevgiyi de hissetmesi insanın orada bir hoşgörüyle ve aslında rahmetle karşılanıyor olmasına da güzel bir deneyim örneği olduğunu düşünüyorum Petty'nin. Petty ama bu ölüme yakın deneyim yaşayanların önemli bir kısmı gibi yeniden normal hayatına adapte olmakta zorlanıyor ve nitekim eşinden boşanıyor. Onun için hep eski eşim diye bahsediyor bu videoda da. Sonraki evliliğinden de çocukları yine 2 tane daha bildiğim kadarıyla oluyor. Bu deneyimi sizinle paylaşmaktaki bu insanoğlunun hassas sorumlulukları meselesinde bu sorumluluklardan kurtulmak için de yaptığımız her davranışın mutlak bilincinde olarak ve empati kurarak karşımızdakileri, sadece karşımızdaki değil, onun çevresindekileri bile nasıl etkilediğini bilerek yaşamak idrak seviyesinin bir üst düzeyi diye düşünüyorum. İdrakin bir üst seviyesi. Yani ona ulaşabilmek çok önemli. Onun için şu anlama gelmiyor. Bunu da mutlaka vurgulamak lazım. Dün düşünürken de o aklıma geldi. Yani size vefasızlık eden, size ihanet eden, size dar zamanınızda, zor zamanınızda terk eden insanlara karşı mutlak anlamda affedici, merhametli, hoşgörücü, ne yaparsa yapsın kabul edici olmayın. O anlama gelmiyor. Ben mesela son 1 yıldır bir süreç yaşıyoruz benim mesleğimle ilgili. Bazen söylüyorum, bazı bilgiler var. Oradan belki bilenleriniz olur. O dönemde, bu dönemde, ondan öncesinde çok sık arayıp soran ve görüştüğümüz insanlardan bir kısmının aramıyor olmasından sonra cep telefonundan numaralarını sildim. Ve bir daha da yani kendini kullandırmak anlamına gelebilecek fedakarlıklar yapmayacağıma karar verdim mesela. Bu belki size şimdi daha önce anlattıklarımla biraz ters gibi geliyor ama insanoğlu akıllı ve basiretli bir varlık olarak hareket etmek zorunda.
en temel şeylerimizden birisi de ilkelerimizden birisi kendimizi asla kötüye kullandırmamak olmalı. Evet yani belki çok idrakin üst düzeyinde, benim düzeyimde değil en azından, daha üst düzeyinde olanlar için hani ne yaparsan bir yanağına tokat vurulduğunda diğerini çevir. Sana kötülük edene iyilik et manasında söyleyenler olabilir ve bunun da doğru olduğunu düşünüyor olabilirim ama ben yapamıyorum, henüz o düzeye gelmedim. Ben çünkü bana kötülük etmeye devam eden ya da bana işte zar zamanında terk etmiş olan ya da gelmeyen, aramayan, sormayan insanlara tekrar beni kullanmalarına fırsat verirsem her şeyden önce kendi hakkıma girmiş olacağımı düşünüyorum. Bu vesileyle aklıma geldi, sizinle paylaşmak istedim. Ama öbür taraftan da bunun tam tersine olarak da eğer zor zamanında olan dostlarınıza, arkadaşlarınıza, sevdiklerinize çok sık birlikteyken zora düştüğü, dara düştüğü zaman yanında olmuyorsanız o da sizin için ciddi anlamda bir sorun olarak düşünmeniz lazım. Bu bir sorumluluk. Biz bunu maalesef şu yakın tarihimizde bir takım denemelerle yaşadık. Bir işte 15 Temmuz gerçeğinden sonra, ondan öncesinde belki çok sık görüştüğümüz arkadaşlarımızla, meslektaşlarımızla, akrabalarımızla teması kestik. Belki bu işin içinde, o işin içinde asıl fail olanlar yurt dışına kaçtılar vesaire vesaire ama en gariban olanları, biz işte çeşitli şekillerde iyi niyetlerle onlara kapılmış ya da onlara katılmış olanları, yani bir hakka hizmet olarak görenleri bile biz sanki aman bize zarar gelecekmiş gibi, yani işte hastalıklı birisinden kaçar gibi kaçtık. Ben bunun vicdan azabını duyuyorum zaman zaman. Hiç kimseye karşı haksızlık etmememiz gerektiğini, ondan öncesindeki onların yine yaptığı operasyonlarda Türk askerine, Türk subaylarına aynı haksızlıklar yapılırken de sesimizi çıkarmadık. Şimdi başka bir şekilde, bu defa siyaseten, hukuk değil bu çünkü ben bir hukukçuyum, hukuk olsa tanırdım bu iddianameyi ve duruşmalarda konuşulanları. Siyaseten içeri atılmış, seçilmiş insanlara karşı da eğer biz sesimizi çıkarmazsak, eğer desteğimizi göstermezsek, o zaman hani şu olmuyor mu? Kötülük karşısında işte elinle değilse dilinle de değilse en azından kalben buğzet, ama bu imanın en zayıf derecesidir hükmüne göre. Bizim hiç değilse dilimizle bu kötülükleri dur demek için çaba göstermemiz gerekmiyor mu? Bugün nedense bunları sizinle paylaşmak istedim. Bugün artık Ramazan'ı bitirdik. İnşallah bir dahaki Ramazan'a erer miyiz onu bilmiyoruz tabii. Ama eğer işte Emel Hanım'ın da katkılarıyla Kadir Gecesi'ni idrak edebilmişsek çok karlı ve kazançlı bir ay geçirdik diye umuyoruz. Yarın bayram. O bayramın içinde mutlaka çeşitli dargınlıklar ve kırgınlıklar içinde olduğumuz insanlarla barışmak lazım. Az önce söylediğinizde bu çelişiyor demeyin. Ben burada karşı taraf size kötülük ettiği için darılmışsanız elbette gidin onunla barışın da diyemiyorum. Ama en azından onunla affedin gönlünüzde. Yük etmeyin, iletişimi kesin ama şeyi kesmeyin. Yani kalbinize yük etmeye devam etmeyin ama dargın akrabalarınız varsa, yakın sevdiğiniz dostlarınız, basit bir olaydan, inanın bazen neden darıldığını insan unutabiliyor. Neden darıldığınızı unutacak kadar küçük meselelerden dargınlıklar olmuşsa onlarla bu bayramı vesile edip arayın, barışın. Ama kendinizi de her zaman koruyun, kullandırmayın. Bu da nedense bugün hep içimde öyle bir his var. Onu da uyarmak gerekiyor. Biz melek değiliz, biz insanız. İçimizde nefs taşıyoruz ve sınavdayız. Bu sınavın bir şartı da insanın kendisini koruması. Ve insanoğlunun çok kötü, şeytan ve nefsin çok azgın olduğu bir dönemdeyiz. Böyle bir dönemde elbette kendimizi korumak adına da bize zarar verenlere, bizi tekrar kullanmak isteyenlere karşı da kendimizi korumak en temel hakkımız diye düşünüyorum. İzleyicilerimin gerçekten yorumlarda birbiriyle sohbet ediyor olmaları çok hoşuma gidiyor. Gerçekten bazen uzun ve hatta akademik ve felsefi tartışmalar ya da herkes kendi dağarcığında ne varsa onu ortaya koymak suretiyle buranın gerçekten herkesin öğrenci ve herkesin öğretmen olduğu bir akademiye dönüşmesine yol açıyor. Bundan çok mutluyum. Buna devam edin lütfen.
Bir tek şeyi daha önce de istirham ettim. Lütfen, siz yapmıyorsunuz düzenli izleyicilerim ama dışarıdan gelenler. Benim işte Emel Hanım'dır, Fatıma Hanım'dır ya da başkalarıdır. Röportaj yaptığım ya da videosunu yayınladığım, anlattıklarını yayınladığım kişilere ilişkin eleştiriler eğer ağır hakaret niteliği ya da aşağılama niteliği taşıyorsa hemen anında siliyorum, bilginiz olsun. Çünkü o tür insanlar gerçekten çok naif ve çok hassas oluyorlar. Çünkü bir hakikati yaşamışlar. Hakikate tanıklık etmişler. O tanıklıkını sizinle paylaşıyorlar. Aslında bir hizmet yapıyorlar. Ama onun karşılığında ciddiye alınmama, alay edilme ya da işte basit şekliyle hakaret edilmeyle karşı karşıya kalırlarsa o zaman da çok kırılıyorlar ve alınıyorlar. Onun için de biliyorsunuz bazen videolarını da sildirebiliyorlar. Lütfen o tür şeylerde ben görmezsem siz cevap verin. Bazen ben çünkü çok iş yoğunluğuna girebiliyorum. 3 saat, 5 saat, 7 saat sonra görebiliyorum yorumu. O zamana kadar orada kalmış oluyor. Onlarda da artık hassas Sinem Hanım gibi, Nurten Hanım gibi sürekli böyle takipte olan izleyicilerimin de hassasiyetle onlara cevap vermesini de artık bugün bir görev olarak yüklemiş olalım. Biz kıymetlerimize sahip çıkalım. Bu kanal artık farklı bir yere doğru gidiyor. Bilmediğimiz sadece ölüme yakın deneyimlerden değil, başka deneyimlerden de, başka işte hak sahiplerinden de hakikatleri, bilmediğimiz sırları öğrenmeye başladık. Emel Hanım'ın son anlattıklarında gördünüz. Bu arada ilginç şeyler yaşanıyor. Tabii bunlar onların izni olmadığı için ayrıntılı anlatamayacağım size ama sadece şunu söyleyeyim. Fatma Hanım'la, yani Maya Fatma Ajun'la Emel Candırlı hanımefendi, iki hakikat ehlini birbiriyle tanıştırdım en azından. İletişim halindeler. Bu beni mutlu ediyor, böyle bir şeye vesile olmakta. Çünkü hakikat yolunda insanoğlu kendisinin nerede bulunduğunu, acaba kendisi gibi benzer şeyleri yaşayanlara olup olmadığını öğrenmek çok kolay olmuyor. Bu yol öyle grup halinde yaşanabilen bir yol değil. Herkesin şahitliği, sınavı, eğitimi çoğu zaman kendi başına. Onun için de hani yolda başka bir iz göremezse sıkıntı olabiliyor. Onun için kendisi gibi benzer eğitimler alan, benzer şahitlikler olan insanlarla tanışmak onlara güç vereceği düşüncesiyle bunun bir hayra vesile olduğunu düşünüyorum. Evet, bugün sizinle paylaşmak istediğim şeyler bu kadar. Rabbim şu Ramazan'ı gerçekten verimli geçirmiş olmayı nasip etsin ve dualarımızı kabul etsin ve bayram hürmetine de şu savaşı bitirsin. Şu masumların ölmesine son versin. Biz aciz kullarız. O her dilediğini kün dediği anda olduran bir yaratıcı. Ya Rabbi, bu belaları başımızdan al. Artık biz de sınavsız sınavlara tabi olalım. Huzur ve rahat içinde yaşayalım inşallah. Dertlilere deva, hastalarımıza şifa ve huzursuzlukların giderilmesini, herkesin Cenab-ı Hakk'ın varlığını, inayetini, desteğini, şah damarının daha yakın olduğunu hissetmesini nasip eylesin. Hoşça kalın diyorum.